Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda ivmeli hareket ile yerçekimi arasındaki eşdeğerliğin Rintler uzayındaki asansör düşünce deneyi üzerinden matematiksel ispatını ve Doppler etkisi olarak adlandırılan ışığın spektrumda kırmızıya kaymasının yerçekimi ile ilişkisini tanımlayacağız. Teorik arka plandan bahsedecek olursak, Einstein'ın genel görelilik teorisi, yerçekiminin geleneksel anlamda bir kuvvet değil, kütle ve enerjinin neden olduğu uzay-zaman eğriliğini öne sürer. Eşdeğerlik ilkesi bu teorinin temel taşıdır ve eşit şekilde hızlanan bir çerçeveden gözlemlemenin yerçekimi alanında hareketsiz olmaktan ayırt edilemeyeceğini iddia etmektedir. Rintler koordinatları düz uzay zamanda eşit şekilde ivmelendirilmiş bir çerçeveyi tanımlar. Böyle bir çerçeve uzay zaman eğriliğine başvurmadan büyük bir nesnenin yakınındaki yerçekimi alanını simüle eder, ona yakınsar ve bu da onu eşdeğerlik ilkesini anlamak için mükemmel bir model haline getirir. İvmelenen çerçevelerde veya yerçekimi alanlarında ışığın davranışı, uzay zaman geometrisindeki veya ivmelenme etkilerindeki değişiklik nedeniyle bükülme veya kırmızıya kayma sergileyerek basit bir düz çizgi yayılımından sapar. Tanımlanan olayın matematiksel temellerini derinlemesine incelemek için asansör deneyi bağlamında iki ana senaryoyu ele alalım. Bu senaryoda asansörün ivmelenmediği varsayılarak ışık bir delikten girer ve düz bir çizgi halinde ilerler. Asansör uzayda gravitasyonla bulunmayan bir bölgede bulunuyor ve sabit bir gravitasyon alanına eşdeğer olacak bir biçimde yukarı doğru sabit ivmeli bir hareket yapmıyorsa, yani bu ilk koşul için geçerli, hem ivmelenmemiş olacak hem de yerçekimsiz ortamda bulunacak. Işın asansöre gelip karşıdaki duvarda oluşturduğu aydınlık noktanın, yani buradan giriyor ve bu tarafta oluşturduğu aydınlık nokta asansör tabanına olan uzaklığı BO üssü olsun. Yani burası BO üssü H'e eşit. Bu aynı zamanda AO üssü uzaklığına da eşit olacaktır. Yani bu durumda AB ışını asansörün OO üssü tabanına paralel olacaktır. Şuradaki AB ışını asansörün OO üssü tabanına paralel olacaktır. Ancak eğer asansör uzayda gravitasyon alanı bulunmayan bir bölgede bulunmakla birlikte, yani yerçekimsiz ortamda yine bulunuyor. Fakat bu sefer bu senaryoda asansör yukarıya doğru ivmeleniyor. Gravitasyon alanına eşdeğer olacak biçimde yukarı doğru ivmeli bir hareket yapıyor. Bu takdirde A deliğinden içeri giren ışın, yani şu delikten içeri giren ışın, karşı duvara çarpıncaya kadar geçecek olan delta t zaman aralığı içerisinde asansörde delta h kadarlık bir yukarıya doğru yer değiştirme yapacak. Bu delta h'ın değeri de b üssü b olmakta. Buna göre ışın karşı duvara B noktasından değil, tabana daha yakın olan bir B üssü noktasından erişecektir. Yani şuradaki eğri yolu takip edecektir. Bu ise ışığın bu şartlar altında asansör içinde bir doğru boyunca değil, fakat A deliğinden itibaren alfa radyanlık bir açı kadar sapacak bir eğri boyunca hareket etmiş olmasını gerektirir. Şimdi burada delta h'ın değerini hesapladık. Delta h'ın değeri O üssü B uzunluğu ile, yani h uzunluğu ile h üssü, yani O üssü B üssü uzunluğu arasındaki fark. Bir de burada asansörün genişliğini D olarak kabul edelim. Asansörün genişliğini D olarak kabul ettiğimizde ışığın delta t boyunca, yani delta t zamanı içerisinde yol alacağı mesafe D olmaktadır. Burada ışık hızı sabiti c olduğuna göre bu AB aralığını c çarpı delta t eşittir d gibi bir eşitlik üzerinden kat eder. Buradan delta t'yi çekecek olursak delta t d bölü c olur.
Peki şimdi bu yüksekliği, şu delta t'yi hesaplayalım. Bu delta t dinamik yasalarınca kinematik ilişkiler içerisinde bu delta h uzunluğu eksi 1 bölü 2 g delta t'nin karesi şeklinde, yani sabit ivmeli. Yukarıya doğru pozitif kabul ettik, aşağıya doğru negatif olacak. Sabit ivmeli olacak şekilde bir yol kat eder. Delta h eşittir eksi 1 bölü 2 gt karelik, g delta t karelik. Peki şimdi bu alfa açısını, yani sapma miktarını hesaplamak istiyoruz. Bu sapma miktarı trigonometrik yasalar ilkesince karşı bölü komşu uzunluğu, yani tanjant alfa değeri. Çok küçük açılardaysa tanjant alfa yaklaşık alfaya eşit olur. Yani alfa, bu sapma miktarı, karşı uzunluk BB üssü bölü AB olmaktadır. AB uzunluğu olmaktadır. Karşı bölü komşu. Şimdi BB üssünü hesapladığımıza göre bunun değeri eksi 1 bölü 2 g delta t'nin karesi. AB'yi de buradan hesapladık. C çarpı delta t. Delta t'nin karesi buradaki delta t'yi götürür. Yani bu açı değeri eksi g bölü 2c çarpı delta t olur. Peki delta t'yi söylemiştik başta, burada hesaplamıştık. Yerine koyarsak tanjant alfa eksi g d bölü 2c kare olur. Burada eksi gd ise, şuradaki eksi gd değeri gravitasyon potansiyelinin d uzaklığı boyunca olan değişiminden ibarettir. Yani gravitasyonun delta phi olarak tanımlayalım. Bu potansiyelin d uzaklığı boyuncaki değişimidir. Dolayısıyla elde edeceğimiz formül tanjant alfa eşittir delta phi bölü 2c kare olur. Şimdi de yerçekimi alanlarında frekans kayması konusuna değinelim. Burada boş uzayda sabit bir g ivmesiyle yükselen bir asansör. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Eşdeğerlik ilkesine göre g potansiyel gradyenine sahip bir gravitasyon alanına eşdeğer olacaktır. Şimdi bu eşitliği ispatlamaya çalışalım. Bu noktada ne vardı? Sağ tarafta yer çekimi yok. Yukarı yönde ivmelenme var. Sol tarafta da yer çekimi var. İvmelenme yok. Şimdi bu eşdeğerliği ispat edelim. Asansörün tabanından, şimdi ivmelenme koşulu için bakıyoruz. Asansörün tabanından V frekanslı monokromatik bir ışık salınsın. Ve bu da D yüksekliğinde buraya yerleştirilmiş bir alıcı tarafından kaydedilsin bu ışın. Böyle bir dalganın kaynaktan alıcıya gitmesi için yaklaşık olarak geçen zaman hesaplayacak olursak delta t eşittir d bölü c'dir. C ışık hızı olmakta. Fakat bu arada alıcının hızı, yani yukarıya doğru ivmelendiği için asansör, alıcının da hızında bir değişiklik oluyor. Ve bu alıcının hızı delta v eşittir g çarpı delta t kadar olacak şekilde değişiyor. Yani artıyor. Bunun sonucu olarak alıcı dalgayı delta v bölü c'lik bir Doppler kaymasıyla kaydedecek. Bunun neticesinde. Buna karşılık gelen frekans kayması da phi gravitasyon potansiyelinin d uzaklığı boyunca olan değişime miktarını gösterir. Ve burada da bu kaymaya benzer şekilde, yerçekimsel kırmızıya kaymaya benzer şekilde ivme nedeniyle gözlemlenen Doppler kaymasına karşılık gelir. Bu sonuca göre büyük gravitasyona sahip gök cisimlerinin spektrumlarında belli bir elemana ait çizgilerin aynı elemanın düşük gravitasyon alanlarında elde edilen çizgiler oranla frekanslarının artmış olması gerekecektir. Şimdi de yerçekimi alanındaki fotonik enerji değişimine bakalım. Ve sol taraftaki eşitliği tanımlayalım.
Eşdeğerlik ilkesinden bağımsız bir şekilde bu sonuca farklı bir yöntemle de ulaşmamız mümkündür. Şimdi biz önceki dersimizden enerjisi, fotonun enerjisinin E eşittir H çarpı frekansı olacak şekilde tanımlamıştık. Şimdi ve kütlesi de E eşittir mc kare eşitliğine göre m'i çekecek olursak m eşittir E bölü c kare. Oradan da c h e yerine koyarsak h çarpı f'yi h çarpı v bölü c kare oluyor. Şimdi burada fotonun enerjisini tanımladık. Gravitasyonun potansiyel olduğu bir durumda, gravitasyon potansiyelinin olduğu bir durumda örneğin A noktası ile G noktası arasındaki bir potansiyel fark tanımlıyoruz. Ve burada da bu noktalar arasında hareket ediyorsa sistem, burada enerji korunum ilkesine göre fotonun enerjisiyle, yani burada Planck sabiti çarpı frekansı A noktasındaki fotonun enerjisiyle fotonun gravitasyon alanındaki potansiyel enerjisi H çarpı VA artı M çarpı phi A. Bu neye eşit? G noktasındaki, yani tabandaki durumda olduğu varsayılsın. Buradaki tabandaki potansiyel enerjiyle G noktasındaki frekansına eşit olsun. Şimdi bu denklemi sol tarafa atacak olursak şuradaki ifadeyi H çarpı VG'yi frekans farkını elde edeceğiz. O zaman frekans farkını H çarpı delta V cinsinden elde ettik. Buradaki M çarpı phi A'yı da sağ tarafa atalım. O da M çarpı phi G eksi phi A olur. Yani delta phi olur. Şurası potansiyel farkı gösterir. Ve buradan da E eşittir, yani kütle denkleminden H çarpı F bölü C kare yerine koyduğumuzda yine aynı denklemi elde ederiz. Yani frekans farkı, frekans kayması, Doppler etkisi yerçekimsel alanın değişimine eşit olur. Yani böyle ışık hızının karesine eşit olur. Ve bu şekilde bu ispatı yapmış olduk. Sonuç olarak Ringler uzayındaki asansör örneğimizde eğer eşdeğerlik ilkesi geçerli ise ışığın gerçek gravitasyon alanlarındaki yayılmasının da bir doğru boyunca olmaması ve gravitasyon alanını doğuran yerçekimsel kaynakların yakınlıklarında ışınların belli bir sapmaya uğramaları beklenmelidir. Asansör ivmelenerek yukarı doğru hızlandığında ışığın yolu içerideki gözlemciye kavisli görünür. Bu analiz, ivme ve kütle çekim alanlarının ışığın yayılmasını nasıl etkilediğini, ışığın yolunda eğriliğe ve önemli kütle çekim alanlarına sahip cisimlerin ışığın spektrumunda gözlemlenebilen frekans kaymalarına yol açtığını göstermektedir. Eşdeğerlik ilkesi aracılığıyla bu fenomenler genel görelilikte ifade edildiği şekliyle yerçekiminin ve uzay zaman eğriliğinin doğasına ilişkin derin bilgiler sunar. Bu karmaşık etkileşimleri anlamak için diferansiyel geometri, tensör hesabı ve genel görelilik teorisinde sağlam bir temelin gerekliliğinin altını çizer. Şimdi de bu konunun daha iyi anlaşılması adına MATLAB programında yapılan simülasyonlara değinelim. Birinci senaryo Ringler uzayında ivmelenen asansör üzerinedir. Ringler uzayında ivmelenen asansöre ilişkin kod, asansör örneğini kullanarak fiziğin ilgi çekici bir yönünü, ışığın hem hızlanmayan hem de hızlanan referans çerçevelerindeki davranışını görselleştiren bir simülasyon sunmaktadır. Bu genel göreliliğin temelindeki ilkelerin özellikle de kütle çekim etkilerinin ivmenin etkilerinden ayırt edilemez olduğunu belirten eşdeğerlik ilkesinin klasik bir örneğidir. Simülasyonun merkezinde Einstein'ın genel görelilik teorisinin temel taşı olan eşdeğerlik ilkesi yer almaktadır. Bu prensip nesnelerin ışık dahil davranışlarını eşit biçimde hızlanan bir çerçevede, yani sabit ivmeyle yukarıya doğru hareket eden bir asansör gibi gözlemlemenin onları yerçekimi alanında gözlemlemekten ayırt edilemez olduğunu ileri sürer. Kod ilk önce fiziksel ortamı, yerçekimi, ışık hızı ve asansörün boyutları gibi parametreleri tanımlayarak senaryo oluşturur. Burada ışık hızı görselleştirme için ayarlanmıştır. Bu parametreler etkilerin kolayca gözlemlenip anlaşılabileceği basitleştirilmiş bir model oluşturulmasına yardımcı olur. Hızlanmayan asansör senaryosunda ışık asansörün bir tarafından diğer tarafına doğru düz bir şekilde hareket eder. Bu davranış ışığın yolunun yerçekimi veya ivmeden etkilenmediği, göreceli olmayan bir bağlamdaki günlük deneyimimiz ve beklentilerimizle tutarlıdır.
Hızlandırıcı yani ivmelenen asansör örneğinde simülasyon daha ilgi çekici bir hal almaktadır. Asansör yukarıya doğru hızlandıkça ışığın yolu aşağı doğru kıvrılıyor gibi görünür. Bunun nedeni asansör içindeki birinin bakış açısından ivmenin her şeyi aşağı doğru çeken bir yerçekimi alanının etkilerini taklit etmesidir. Bu eğrilik ışığın yön değiştirmesinden değil, asansörün ivmesinin gözlemcinin referans çerçevesini değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Işık hala sabit bir hızda hareket ediyor. Ancak asansörün zemini ışığa doğru hızlanarak kavisli bir yol yanılsaması yaratıyor. Kod temel kinematik denklemleri kullanarak hızlanan asansördeki ışık hızının görünen yer değiştirmesini hesaplar ve ardından bunu her iki senaryoda da ışığın yolunu yan yana çizerek görselleştirir. Bu keskin karşılaştırma eşdeğerlik ilkesinin sonuçlarının anlaşılmasını görsel olarak sezgisel hale getirir. Kodun animasyon bölümünde asansör hızlandıkça ışığın nasıl büküldüğünü dinamik olarak göstererek bu konsepti daha da anlaşılır hale getiriyor. Bu yalnızca ivmenin ışığın yolu üzerindeki etkisini göstermekle kalmayan, aynı zamanda genel görelilik alanında yer çekimi ve ivmenin derinden iç içe geçmiş olduğu kavramını da güçlendiren güçlü bir görselleştirmedir. İkinci senaryo Doppler etkisi üzerinedir. Tanımladığımız MATLAB senaryosu, Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü bir etki olan kütle çekimsel kırmızıya kayma olarak bilinen fizikteki temel bir kavramın ilgi çekici bir görselleştirmesini sunmaktadır. Yerçekimsel kırmızıya kayma, ışığın bir gezegen veya yıldız gibi kütle çekim alanı yaratan büyük bir nesneden uzaklaşırken enerji kaybetmesi nedeniyle oluşur. Genel göreliliğe göre yerçekimi nesnenin hareketini ve ışığın yayılmasını etkileyerek uzay zamanın dokusunu bükebilir. Işık yerçekimi kuyusundan dışarı çıkarken yerçekimi kuvvetine karşı koymak için enerji harcar. Işık bağlamında enerji kaybı frekansın azalması anlamına gelir. Çünkü ışığın hızı sabittir. Frekans rengini spektrumun kırmızıya kısmına doğru kaydırır. Dolayısıyla kırmızıya kayma terimi kullanılır. Bu değişim sadece teorik bir tahmin değil, astronomik gözlemlerle de doğrudan gözlemlenmiş ve ölçülmüştür. Ve Einstein'ın teorisinin birçok doğrulamasından birini sağlamıştır. Senaryo, yerçekimsel kırmızıya kaymayı simüle etmek ve görselleştirmek için basit ama güçlü bir metafor, asansörde yukarıya doğru hareket eden bir foton kullanıyor. Foton yerçekimi kuyusundan kaçışını simüle ederek yükseldikçe rengi maviden kırmızıya dönüyor. Bu renk değişimi fotonun azalan frekansı için sezgisel bir görsel ipucu görevi görerek karmaşık bir kuantum görelilik etkisini bir bakışta anlaşılır kılmaktadır. Görselleştirme aynı zamanda fizik ve kozmolojideki daha geniş temalara da değiniyor. Örneğin yerçekimsel kırmızıya kayma, yerçekiminin çok güçlü olduğu ve kırmızıya kaymanın aşırı olabileceği kara delikleri anlamamızda rol oynar. Aynı zamanda uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasının evrenin genişleme hızı hakkında ipuçları sağladığı evrenin genişlemesine ilişkin çalışmaları da desteklemektedir. Burada amacımız yalnızca yukarıya doğru hareket eden bir fotonun videosunu oluşturmak değildir. Modern fizik ve kozmolojinin çoğunun temelini oluşturan bir etkileşim olan yerçekiminin ışığın doğasını nasıl etkilediğine dair bir pencere sağlamaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Yeni bir açıklayıcı videoda görüşmek üzere.